Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün yine çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Çıtır kabak yapıyoruz. Aynı kalamar tadında. Kalamarın dış sosu ve kalamarın yanında sunulan bandırma dip sosu olan tarator sosla harika bir yemek olacak. Mutlaka sonuna kadar izleyin. Bunun için 1 çay kaşığı tuzumu, 1 tatlı kaşığı karbonatımı, 1 çay kaşığı pul biberi, 1 çay kaşığı da toz kırmızı biberi kabımın içerisine alıyorum. Hemen şöyle karıştırıyorum. Yarım şişe sodamızı bu karışımın üzerine ilave ediyoruz. Çıtır çıtır bir dış sos olacak. Sodamızı ilave ettikten sonra kontrollü bir şekilde topaklamadan yavaş yavaş 5 ya da 6 yemek kaşığı kadar un koyacağız. Alma kapasitesine bağlı olarak. 2. kaşığımı koyuyorum. Güzelce çırpıyorum. Topaklanmasın diye çırpmayı bırakmadan yavaş yavaş koyuyoruz. 3. kaşığım. Gerçekten çocukların da çok seveceği, gençlerin de severek televizyon karşısında yiyebileceği harika bir atıştırmalık, hatta ana yemek olacak bu. Hepimiz kalamar tavayı çok seviyoruz ama kalamar tavanın tabii ki kalamarın kendine özgü lezzeti ayrı ama işte bu dış sosu ve bandırılacak dip sosu, tarator sosu onu çok sevmemizin en büyük sebebi. Bunu kabakla da yapabilirsiniz. Aynı güzelliği, aynı lezzeti elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Hiç olmazsa çocuklara kabak yedirmiş oluyoruz. Kabağı sevdirmiş oluyoruz. Şimdi güzelce boza kıvamına yaklaşacak. Çok sıvı olmayacak ama çok katı da olmayacak hamurumuz. Son bir kaşık daha alacak gibi. Ondan sonra gerisini ilave etmeyeceğim. Bir kaşık daha koyuyorum ve sosum hazır olacak. Soda özellikle karbonatla birlikte bu hamurun çok çıtır olmasını sağlıyor kızardığı zaman. Evet, gördüğünüz gibi bulamaç gibi bir hamur oldu. Hafif sulu, kek hamuru gibi. Sosum şimdi kenarda dursun. Biz kabaklarımızı hazırlayalım. Kabaklarımızı güzelce yıkadık. Soymuyoruz her zamanki gibi. Kabak soyulmaz arkadaşlar. Ve halka halka dilimliyoruz. Halkalarımız ne ince ne kalın. Bir parmaktan biraz eksik. Bu işlemi daha güzel ve kolay yapabileceğiniz bir yöntem göstermek istiyorum. Öyle bir eski ilaç şişem vardı. Ağzı yuvarlak. Güzelce ağzını yıkadım. Ve döndürerek kabaklarımızın içine oyuyoruz. Dediğim gibi içinden çıkanlardan da mücver yapacağız. Atmayacağız. Bu yöntemle biraz daha pratik oluyor. Birkaç tanesini sadece böyle içine oyacağım. Diğerleri bütün olarak kalacak. Bu bir espri, bir değişiklik olsun istediğim için. Şimdi kabaklarımız ve dış sosumuz hazır. Dip sosumuzu, tarator sosumuzu yapacağız. 2 dilim ekmeğimin ama kurumuş ekmeğimin içini rondoya atıyorum ve rondodan geçireceğim. Şimdi rondodan geçirdiğimiz ekmeklerimizin üzerine çok azıcık su koyuyoruz, nemlendiriyoruz. Mutlaka bunu yapın. Rondodan geçti diye kuru olarak bırakmayın. Çünkü bu yöntemle çok daha pürüzsüz, kadivemsi bir sos elde ediyoruz. O bekleye dursun, biz diğer hazırlıklarımızı yapalım. Şimdi bir yemek kaşığı mayonezimizin üzerine yarım çay kaşığı kadar tuzumuzu koyuyoruz. Üzerine de 3 ya da 4 yemek kaşığı kadar süzme yoğurt alıyorum. Normal yoğurtla da yapabilirsiniz.
Şimdi bunun içerisine ezmiş olduğum sarımsağım var 2 diş. Hemen onu ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum önce. Diğer malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra ilave edeceğim. Bu sosu yaparken yavaş yavaş ilave edip iyice bütün malzemelerin birbiriyle özdeşleşmesini sağlamamız lazım. En sonda ekmek içimizi koyacağız. Bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyoruz. Bu dip sosu, bu tarator sosu sevmeyen herhalde yoktur. Midye tavaların, kalamar tavanın, soğan ızgarasının, soğan halkasının her şeyin yanında inanılmaz bir lezzet veriyor. Püf noktası işte böyle her şeyi güzelce birbirine geçirmek. Şimdi 2 yemek kaşığı kadar öğüttüğüm, toz haline getirdiğim ceviz içim var. Güzelce cevizimi de karıştırıyorum. İsterseniz çeşitli baharatlar ve otlar, dereotu gibi, fesleğen, nane gibi otlar da koyabilirsiniz. Çok güzel koku ve lezzet veriyor ama ben klasik olduğu gibi yapıyorum bugün. İyice birbirine karıştırdık. Şimdi bu ekmek içimizi suyunu sıkıp koyacağız. Evet, suyunu sıktım ve ekmek içimi de ilave ediyorum. Bu şekilde yaparsanız daha ipeksi kıvamda, daha katifemsi, güzel bir sos elde edersiniz. Mutlaka ıslatmanızı öneririm. Şimdi güzelce bir 2-3 dakika bunu tekrar iyice karıştırıyorum. Şimdi her şeyi çok güzel karıştırdım. En sonda hemen şöyle 1 yemek kaşığı krema ilave ediyorum. Mutlaka bunu koyun. Nasıl bir lezzet ve kıvam kattığını görün arkadaşlar. Şimdi tarator sosumuz da hazır. Ocağımızın başına geçip kabaklarımızı güzelce kızartabiliriz. Şimdi tavamıza yağımızı aldık ve ocağımızı en yüksek gözde açtık. Güzelce yağımızı kızarttık. Yağın çok kızgın olması önemli ki yağ çekmeden bir anda pof diye çok güzel kabarsın. Gördüğünüz gibi kek kıvamında güzel hamurum var. Hemen böyle içerisine kabaklarımı atıyorum. Her tarafını iyice buluyorum. Sonra fazlasını alıp yağımın içerisine güzelce atıyorum. Bu kadar basit. Pişenleri bir kağıt havlu üzerine aldık. Devam ediyoruz pişirmeye. Kızaranları çıkarmaya devam ediyoruz. Çok çabuk pişiyorlar zaten. Hem kabak çabuk pişer hem de bu hazırladığımız sos hemen kızarıyor. Yağlı kağıda almaya devam ediyoruz. Ben bütün hepsini bitireyim, finalde görüşelim. Evet arkadaşlar, çok kısa sürede çıtır kabaklarımızı ve tarator sosumuzu hazırladık. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve evinizde siz de denersiniz. Restoranlarda, balıkçılarda sık sık yediğimiz bu tip tarifleri evinizde yapabilmek de çok kolay. Bunu göstermek istedim. Umarım tarifimi beğenip ilgiyle izlemişsinizdir ve evinizde denersiniz. Beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum ve yorumlarını merakla bekliyorum. Lütfen deneyenler yazsınlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ve bu videoda ilk defa karşılaştıysak kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bildirim zilini açtığınız zaman bütün tariflerimiz paylaşılır paylaşılmaz size bildirilir ve hiçbir şekilde
tariflerimizi kaçırmamış olursunuz. Eğer ki tariflerimi beğeniyorsanız bana muazzam bir destek olmuş olursunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Hepinizi seviyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın,